Hazreti Yusuf'un babası Yakup aleyhisselam, annesi babasının dayısının kızı olan Rahil. Yakup aleyhisselam, Hazreti Yusuf'un doğduğu sene peygamberlikle vazifelendirildi. İnsanları tevhid akidesine davet etmeye başladı. Kendisine Kenan diyarı ahalisinden çok kimse iman etti. Yusuf aleyhisselam daha küçük yaşlarından itibaren babasının büyük bir sevgisine mazhar olmuştu. Her haliyle kardeşlerinden farklıydı. Nitekim babası Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf'ta kendisindeki hususiyetleri görmüştü. Onu çok sever, bütün oğullarından farklı tutar ve yanından ayırmazdı. Yusuf aleyhisselam 7 yaşında bir rüya gördü. Bir zamanlar Yusuf babasına demişti ki, "Babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı bana secde ederken gördüm." Yusuf aleyhisselamın rüyasında gördüğü 11 yıldız, kardeşleri Güneş, babası Yakup aleyhisselam ve ay da teyzesi Laya idi. Zira annesi Rahil vefat etmişti. Güneş ve ayın yıldızlardan sonra zikredilmesi ise Hazreti Yusuf'un babası ve teyzesiyle kardeşlerinden sonra buluşacağına işaret etmiş. Babası Yakup dedi ki, "Yavrucuğum, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra onlar sana hasetlerinden dolayı bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır. İşte böylece rüyada gördüğün gibi Rabbin seni seçecek. Sana rüyada görülen hadiselerin tabirine dair ilim verecek, daha önce 2 atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin her şeyi çok iyi bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir." Yakup aleyhisselamın oğullarından Yehuda, Robil ve Şem'un, babalarının Hazreti Yusuf'a gösterdiği hususi alaka ve muhabbetin hikmetini kavrayamadılar ve bir yandan da kıskanmaya başladılar. Dediler ki, Yusuf'la kardeşi yani Bünyamin, babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz birbirimizi destekleyen kuvvetli ve kalabalık bir cemaatiz. Babamız herhalde apaçık bir yanlışlık içindedir. Yusuf'u öldürün yahut onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek salih kimseler olursunuz. Yakup aleyhisselam, rüyadan sonra Hazreti Yusuf'un peygamberliğe varis olacağını anlamış, bu yüzden de ona karşı muhabbeti artmıştı. Ancak bu durumu sezen kardeşlerinin hasedi de gün geçtikçe arttı. Öyle ki bu haset, Yusuf'a tuzak kurmalarına bile sebep oldu. Kardeşleri, Yusuf hakkında belli bir ortak görüşe varınca, içlerinden biri, "Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka bir şey yapacaksanız, onu bir kuyunun dibine atın da, bari geçen kervanlardan biri onu alsın, götürsün." dedi. Rivayete göre bu teklifi yapan Yehuda idi ve bunu kardeşlerine kabul ettirmişti. Rivayete göre Yakup aleyhisselam bir rüya gördü. Kendisi bir dağın başında, oğlu Yusuf da sahradaydı. Birden 10 kurdun peyda olup Yusuf'a hücum ettiğini gördü ve Yusuf aralarında kayboldu. Yakup aleyhisselam bu sebeple oğullarına, Hazreti Yusuf için onu kurdun yemesinden korkuyorum diyerek tedirginliğini anlatmıştı. Lakin böylece farkında olmadan kardeşlerinin ona yapacağı hile hususunda onlara adeta bir usul telkin etmiş oldu. Onlar da babalarından aldıkları bu ipucu doğrultusunda gizlice bir plan yaptılar. Vallahi biz böylesine güçlü bir grup iken onu kurt kapar da yerse o zaman biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Yazıklar olsun bize dediler.
Ve nihayet Yakup aleyhisselam oğullarının kardeşleri Yusuf'u illaki sahraya götürmek üzere ısrar etmeleri ve oğlunun da buna istekli olması üzerine izin verdi. Kardeşleri babalarının müsterih olması için gözden kayboluncaya kadar Yusuf'u omuzlarında götürdüler. Babalarının gözünden kaybolduklarındaysa verdikleri sözü derhal terk ettiler. Hazreti Yusuf'u birden yere attılar ve dediler ki, "Ey yalancı rüya sahibi! Hani nerede sana secde ettiğini gördüğün yıldızlar? Haydi gelip de seni bizim elimizden şimdi kurtarsınlar." Ardından da Yusuf aleyhisselamı dövmeye ve eziyet etmeye başladılar. Yusuf hangi kardeşine iltica etse daha fazla eziyet görüyor, azarlanıyor, dövülüyordu. Kardeşler daha da uzaklaştıklarında hain planlarını devreye koymaya çalıştılar. Onu öldüreceklerdi. Derken kardeşlerden bir tanesinin "Onu öldürmeyin, şu kuyuya atın" demesi üzerine bunda hemfikir oldular. Bu kuyu bugün Ürdün civarında. Ad kavminin zalim hükümdarlarından Şeddat, onu Ürdün'ün imarı sırasında kazdırmıştı. Kuyunun ağzı oldukça dar, lakin dibi genişti. Nihayet kuyunun başına geldiler. Hazreti Yusuf, kardeşlerinin elbiselerine yapışıp ağlıyor fakat itilip kakılıyordu. Onu kuyunun yarısına kadar sarkıttılar. Bir de hiçbir yere tutunamasın diye ellerini de bağladılar, gömleğini soydular. Babalarını ikna etmek için de bir koyun kesip kanını gömleğe bulaştırmaya karar verdiler. Nihayet kuyunun yarısına kadar sarkıttıktan sonra düşüp ölsün diye ipi kestiler. Nasıl olsa kısa zamanda ölecekti. Çünkü o kuyu oldukça korkunçtu. İçinde yılanlar, akreplerin ve sair haşeratın olduğu bilinen bir kuyuydu. Oradan çıkması imkansızdı. Lakin Allahu Teala'nın yardımı gecikmedi. Cebrail aleyhisselama kuluma yetiş buyurdu. Tüm o hayvanlara yerlerinden dışarı çıkmamaları emredildi. Cebrail aleyhisselam Hazreti Yusuf'u tutup kuyuda bir taşın üzerine oturttu. Ona cennet yemeğinden yedirdi, içirdi. Ardından İbrahim aleyhisselamın gömleğini giydirdi. Yusuf aleyhisselam kuyuya atılınca Allah'a şöyle dua etti: "Ey gayip olmayan şahit, ey uzak olmayan yakın, ey mağlup olmayan galip, içinde bulunduğum sıkıntıdan beni ferahlığa çıkar, bana bir kurtuluş kapısı aç." Rivayete göre Hazreti Yusuf aleyhisselam kuyuda 3 gün kaldı. Hazreti Yusuf'u kuyuya atan kardeşleri yatsı vakti ağlayarak babalarının yanına dönüp dediler ki, "Sevgili babamız, biz yarışmak üzere bulunduğumuz yerden ayrılırken Yusuf'u da eşyalarımızın yanında bıraktık. Bir de döndük ki onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylüyorsak da sen bize inanacak değilsin." Kardeşleri bunları söylerken sahte gözyaşları döküyorlardı. Hazreti Yusuf'un gömleğine sahte kan bulaştırarak gelmişlerdi. Yakup aleyhisselam, "Hayır, nefislerini sizi aldatıp bu işe sevk etmiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Sizin bu anlattıklarınız karşısında Allah'tan başka yardım edebilecek hiç kimse olamaz." dedi. Rivayete göre Hazreti Yusuf'un kana bulanmış olan gömleğini eline aldı. Onu yüzüne sürüp ağlamaya başladı. Sonra, "Bugüne kadar böyle yumuşak huylu bir kurt görmedim. Kurt oğlumu yemiş de sırtındaki gömleği yırtmamış." dedi. Yani Yakup aleyhisselam bir şeylerin olduğunu hissediyordu. Lakin sabretmekten başka bir şey kalmamıştı. "Ben sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum." dedi.
Yusuf aleyhisselam da kuyuda babası gibi aynı tevekkül ve teslimiyet içindeydi. Bu esnada öteden bir kafile geçiyordu. Sucularını o kuyuya gönderdiler. Sucu kovasını sarkıttığında Yusuf aleyhisselamı gördü. Onu bir ticaret malı olarak gördüklerinden sevinçle "Bakın ne buldum, işte bir civan, müjde!" dedi. Onu satmak için kuyudan çıkardılar. Nihayet Mısır'a varınca onu düşük bir fiyata birkaç paraya sattılar. Zaten ona pek kıymet vermiyorlardı. Hazreti Yusuf'u satanlar, güzelliği karşısında gözleri kamaşmasına rağmen onu ehemmiyetsiz, düşük bir fiyata sattılar. Bir sahibi çıkar da onu bizden geri ister diye hiç güzelliğine dikkat etmeden korku içinde alelacele sattılar. Yusuf aleyhisselamı satın alan esir taciri daha sonra onu Mısır'ın Maliye Bakanı'na sattı. Çünkü Maliye Bakanı Hazreti Yusuf'un zeka ve kabiliyetini sezmiş, bu yüzden ileride kendisinden devlet işlerinde istifade edebileceğini düşünmüştü. Ayrıca kendi çocukları olmadığı için onu evlat edinmeyi de arzu etmişti. Ve Hazreti Yusuf aleyhisselam büyüdü, gelişti. Güzelliğiyle gösterişli bir genç oldu. Onun bu hali, yaşadığı evin hanımı olan Züleyha'da kendisine karşı farklı düşüncelerin belirmesine sebep oldu. Şöyle zikredilir. Derken bulunduğu evin hanımı, Yusuf'u kendisine bağlamak, onun nefsinden murad almak istedi ve kapıları kapatarak, "Haydi gelsene bana," dedi. O ise, "Ben Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. Bana iyi davranıp güzel bir mevki verdi. Gerçek şudur ki, zalimler asla felah bulmazlar," dedi. Doğrusu, hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna meyletmişti. Eğer Rabbinin delil ve yardımını görmeseydi, o da kadına meyledecekti. İşte böylece biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o bizim tam ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. Ayette buyrulduğu üzere, şayet bürhanımız yetişmeseydi, o da meylediyordu. Zira bir erkeğin hayatı boyunca karşılaşabileceği en ağır imtihanlardan biri, gençlik, güzellik, servet gibi her türlü cazibe unsuruna sahip bir kadından, üstelik kimsenin olmadığı bir yerde gelen davete hayır diyebilmekti. Yusuf aleyhisselam da Allah'a sığındı. Böylece ayette buyrulan bürhan ile ilahi muhafazaya mazhar oldu. Yusuf aleyhisselam yaşanan bu olayın ardından büyük bir korku içinde ve koşarak kapıya gitti. Züleyha da arkasından onu takip etti. Züleyha, Yusuf aleyhisselamın gömleğini yırttı. Yusuf aleyhisselam kaçmaya devam ederken açılan kapıda Züleyha'nın kocasıyla karşılaştılar. Züleyha'nın kocası Aziz, "Benim ehlime kötülük etmek isteyen kimdir?" dedi. Züleyha, işlediği suça ikincisini ekledi. Yusuf aleyhisselama iftira ederek, "İşte bu delikanlı nefsimden murad almak istedi," dedi. Aziz, Hazreti Yusuf'a doğru döndü. "Ey delikanlı, sana yaptığım ihsandan dolayı göreceğim karşılık bu muydu? Sen beni mahzun etmemeliydin. Ne yaptın sen?" dedi. Yusuf aleyhisselam bu hadisenin gidişatı karşısında iftiranın zehrinden korunmak için asıl kendisi benim nefsimden murad almak istedi, dedi. Sonra Züleyha'nın akrabasından bir şahit, "Eğer," dedi, "Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir. O zaman Yusuf yalancılardandır. Yok, eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, Züleyha yalan söylemiştir. Yusuf doğru söylemiştir," dedi. Züleyha'nın kocası,
Yusuf aleyhisselamın gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördü. O zaman Züleyha'ya dedi ki, bu iş siz kadınların tuzağındandır. Gerçekten de sizin tuzağınız çok büyüktür. Ve Yusuf aleyhisselama döndü. Sakın dedi, bundan kimseye bahsetme. Ve Züleyha'ya da, ey Züleyha, sen de bu yaptığından dolayı tevbe et. Sen gerçekten günahkarlardan oldun. Lakin bu hadise halkın arasında kulaktan kulağa yayıldı. Şehirdeki kadınlar Züleyha hizmetçisinden murad almaya kalkışmış, Yusuf'a aşık olmuş, sapıtmış demeye başladılar. Hakkındaki dedikoduları öğrenen Züleyha, Mısır kadınlarını imtihan etmeye karar verdi. Şöyle buyruluyor: hanım, o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodularını işitince onları konağına davet etmek üzere davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli bir sofra hazırlattı. Sofrada ikram edilen meyveleri soyup kesmek gayesiyle her birine bir de bıçak vermişti. Onlar meyvelerini soyup kesmekle meşgul oldukları sırada beriden de Yusuf'a onların huzuruna çık dedi. Kadınlar onu görünce hayran kaldılar. Onun güzelliğine dalıp gittiklerinden, farkında olmadan kendi ellerini kestiler ve haşa, Allah için bu bir insan olamaz. Bu pek kıymetli bir melek, başka bir şey değil dediler. Mısır kadınlarının Hazreti Yusuf'un göz kamaştıran güzelliği karşısında düştükleri bu hayranlık üzerine Züleyha, işte beni kınamanıza sebep olan genç. Yemin ederim ki ben ondan murad almak istedim ama o iffetli davrandı. Yine yemin ederim ki kendisine emredeceğim işi yapmaması halinde o mutlaka zindana atılacak, zelil ve perişan olacaktır, dedi. Yusuf aleyhisselam bu fitne karşısında Allah'tan son derece korkarak ellerini açtı ve Rabbine iltica ederek kendisini koruması için niyazda bulundu. Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha sevgilidir. Eğer sen bunların tuzaklarını benden döndürmezsen, belki onlara meyleder ve cahillerden olurum, dedi. Yusuf aleyhisselama büyük bir haksızlık yapmışlardı. Onca delili gördükleri halde üzerindeki elbiseleri çıkarttılar, ona kıldan dokunmuş bir hırkayı giydirdiler, ayaklarına da demirden zincir vurdular. Bu halde zindana getirdiler. Zindan kapısına yaklaşınca başını eğdi ve Bismillah diyerek içeri girdi. Yusuf aleyhisselam için zindan yılları başladı. O dönem Mısır'ın ileri gelenlerinden bir kısım insanlar Melik Reyyan bin Velid'i zehirleterek öldürmek ve yerine aralarından belirledikleri bir kimseyi getirmek istiyorlardı. Bunun için Melik'in sofrasını hazırlayan biri aşçı, biri şerbetçi olan iki kişiyi çeşitli vaatlerle kandırdılar. Onları Melik'in yemeğine ve içeceğine zehir katmaları hususunda ikna ettiler. Şerbetçi bu işin kötülüğünü anladı, zehir katmaktan vazgeçti. Aşçı ise bu kötü fiili yerine getirdi. Sofra kondu. Melik elini uzatınca şerbetçi, "Ey Melik, sakın yeme. Çünkü o yemek zehirlidir." dedi. Aşçı da, "Ey Melik, sakın içme. Çünkü o içecek zehirlidir." dedi. Bunun üzerine Melik, şerbetçiye sofradaki içeceği içmesini emretti. O da tereddüt etmeden içti. Sonra aşçıya dönüp yemekten yemesini emretti. Fakat aşçı yemedi. Yemeği bir hayvana yedirdiklerinde hayvan hemen orada ölüverdi. Bunun üzerine ikisine de zindana attılar. İşte bu ikisi gördükleri rüyanın etkisinde kaldılar. Bu rüyayı Yusuf aleyhisselama anlattılar. Biri dedi ki, ben rüyamda kendimi şarap yapmak için üzüm sıkarken gördüm.
Öteki, ben de rüyamda başımın üstünde ekmek taşıdığımı ve bu ekmeği kuşların gagaladığını gördüm. Ne olur dediler. Bu rüyamızın tabirini biliyorsan bildir. Yusuf aleyhisselam aynı zindanı paylaştığı bu iki gence tevhid inancını tebliğ etmek istedi. Onların rüyalarını tabir etmeden evvel kendisinin hak din üzere bulunduğunu, sahip olduğu ilmin Allah tarafından bahşedildiğini ve Mısırlıların yanlış yolda olduklarını bildirdi ve hak dini kendilerine tebliğ etti. Sonra rüya tabirine geçti. Senin rüyan, sen yine efendine şarap sunacaksın ama öbürü asılacak. Kuşlar başını gagalayacak. Diğer rüyayı gören, yani o durumdan kurtulacağını zannettiği arkadaşına, efendine benden bahset, suçsuz olduğumu hatırlat dedi. Fakat iblis ona, bunu efendisine söylemeyi unutturdu. Böylece Yusuf aleyhisselam, belki de kendisinin oradan kurtulmasına vesile olacak bu rüya tabiri mevzusunu hükümdara anlattıramadı. Netice aynen Yusuf aleyhisselamın tabir ettiği gibi oldu, şerbetçi zindandan kurtuldu, eski vazifesine döndü. Aşçı idam edildi. Aradan zaman geçti. Melik bir rüya görmüştü ve bu rüyanın ne anlama geldiğini etrafındakilere sordu. Kimse bir şey söyleyemedi. Çok karışık şeyler gördüğünü, böyle karışık rüyaların tabirinin mümkün olmadığını söylediler. O esnada o iki arkadaştan kurtulan ama o durumdan hükümdara bahsetmeyi unutan vardı ya, Hazreti Yusuf'u hatırladı, evet dedi. Rüyanın tabirini size bildirecek birisini biliyorum. Kimdir o deyince, siz beni zindana gönderin, her şeyi öğrenip geleyim dedi. Ve zindana geldi. Ey Yusuf! Melik bir rüya görmüş. Bu konuda bize yardımcı ol dedi. Melik rüyasında 7 tane semiz inek görmüştü. Bunları 7 tane zayıf inek yiyordu. Bir de 7 yeşil başak ile 7 kuru başak vardı. Bunları şöyle tabir etti. 7 sene bildiğiniz şekilde ekin ekersiniz. Ama biçtiğinizi yiyeceğiniz az miktar dışında başağında bırakır, depolarsınız. Sonra bunun peşinden 7 kurak yıl gelecek. Tohumluk olarak saklayacağınız az bir miktar dışında önce biriktirdiklerinizi yer, tüketirsiniz. Sonra onun arkasından bir yıl gelecek ki halk bol yağmura kavuşacak, sıkıntıdan kurtulacak, bol bol meyveler sıkacaklar. Hazreti Yusuf aleyhisselamın tabiriyle rahatlayıp sevinen hükümdar, onu mükafatlandırmak istedi. "Getirin bana onu," dedi. Elçi gelince Hazreti Yusuf, "Sen önce dönüp efendine, o ellerini kesen kadınların meselesi neymiş bir sor bakalım. Zaten benim efendim, o kadınların hilelerini pek iyi bilir," dedi. Yusuf aleyhisselam, burada Züleyha'nın ismini edeben söylemedi. Bir de onun düşmanlığın zirvesinde olduğuna inandığı için yeni bir hile yapmasından sakındı. Hükümdar o kadınları topladı. "Yusuf'u elde etmeye çalıştığınızda ne düşünüyordunuz?" dedi. Onlar da, "Allah için söylemek gerekirse, onun yaptığı hiçbir kötülüğü görmüş, bilmiş değiliz," dedi. O sırada vezirin eşi, "Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan intikam almak isteyen bendim. Ama o tam sadık ve doğru insanlardan," diye itiraf etti. Yusuf aleyhisselam, Melik, hakikate iyice vakıf olmadan, meselenin aslı iyice anlaşılmadan ve haksız yere hapse atıldığı herkesçe kabul edilmeden evvel zindandan çıkmak istemedi. Aklını kullanarak, sabırlı ve vakarlı bir tavır göstererek kendisine haset edenlerin işi daha fazla karıştırmalarına da mani oldu. Kendisine yapılan bütün suçlamaların yalan ve iftira olduğunu ispat edip o töhmetten kurtulunca zindandan çıkmayı kabul etti. Nihayet Yusuf aleyhisselam'daki ince siyaset, zeka ve fevkaladeliği fark eden Melik, onu yüksek bir makama getirmek istedi.
kendisine yardımcı olması teklifinde bulundu. Bu hükümdar, Yusuf aleyhisselamı satın almış olan Aziz değil, Züleyha'nın kocası olan Aziz, rivayete göre Yusuf aleyhisselam zindandan çıkmadan önce ölmüş. Burada bahsedilen hükümdarın Arabistan'dan gelerek 400 yıl Mısır'da hüküm süren sülaleden faziletli bir zat olduğu açıklanıyor. Çok lisan bilirmiş. Yusuf aleyhisselamın kendinden daha fazla lisan bildiğini görünce şaşırmış. Daha sonra rüyasının tabirini bir de Yusuf aleyhisselamın bizzat kendisinden dinlemek istediğini söylemiş. Yusuf aleyhisselam da teker teker anlatmış. İşte böylece Hazreti Yusuf hazinelerin sorumlusu oldu. Yüksek bir dereceye getirildi. Melik, Mısır'ı Yusuf aleyhisselamın idare ve tasarrufuna verdi. Yusuf aleyhisselam bu vazifeye başlar başlamaz tarıma önem verdi, üretimi arttırdı. İhtiyaç fazlası olan ürünleri stok etti. Kıtlık yılları gelince de bu stok edilmiş olan mahsulleri hem kendi ülkesinin ihtiyaçları için kullandı hem de ihraç ederek hazineye gelir sağladı. İnsanlar her taraftan bölük bölük geliyor, kendisinden erzak satın alıyorlardı. Bu sıralarda Züleyha elindeki her şeyini dağıtmış, zaten kocası çoktan ölmüş ve hiçbir şeyi kalmamıştı. Hazreti Yusuf'a olan aşkından dolayı gözleri kurumuş ve bedeni çökmüştü. İhtiyar bir kadından farksızdı. Nihayet Hazreti Yusuf'un yolu üzerinde bir harabeye çekildi. Başından geçen hadiseleri düşünerek hakikati anladı ve o zamana kadar tapmakta olduğu putun karşısına geçti. Yazıklar olsun sana ve sana kulluk edene. Şu ihtiyarlığıma, amalığıma ve fakirliğime merhamet etmedin. Bugünden itibaren seni inkar ediyor ve Yusuf'un Rabbine iman ediyorum dedi. Böylece hidayete erdi, sabah akşam Allah'a zikre koyuldu. Bir gün Yusuf aleyhisselam atına binmiş, etrafındaki korumalarıyla birlikte Züleyha'nın hanesinin önünden geçiyordu. Züleyha hemen evinden çıktı ve Hazreti Yusuf'un yolu üzerinde yüksek sesle şöyle dedi: "Tesbih ederim o kudreti ki, sultanları günahları sebebiyle köle eder, köleleri de Hakk'a kullukları sayesinde sultan eyler." Allah'ın emriyle rüzgar bu sesi Yusuf'un kulağına eriştirdi. Hazreti Yusuf da tanıyamadığı Züleyha'nın halini sordurdu. Züleyha ancak Hazreti Yusuf'un kendisine derman olacağını söyleyerek onun huzuruna çıktı. Yusuf aleyhisselamdan eski güzelliğinin ve gözlerinin kendisine verilmesi için dua etmesini, ardından da kendisiyle evlenmesini talep etti. Yusuf aleyhisselam onun ilk iki arzusunu yerine getirdi ve Allah'ın izniyle Züleyha'ya gözleri ve önceki güzelliği tekrar verildi. Ancak üçüncü talep hususunda Yusuf aleyhisselam başını önüne eğdi ve düşünceye daldı. O sırada Cebrail aleyhisselam geldi. "Ey Yusuf! Rabbin sana selam ediyor ve kadıncağızın talebini reddetmemeni emrediyor. Onunla izdivaç eyle. Zira o, dünyada ve ahirette senin zevcendir." Bu emir üzerine Yusuf aleyhisselam Züleyha'yı kendisine nikahladı. Bu arada kıtlık sebebiyle Yakup aleyhisselam da Hazreti Yusuf'un öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına alıkoydu, diğer oğullarını erzak için Mısır'a gönderdi. Hazreti Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Hazreti Yusuf kardeşlerini tanıdı. Kardeşleri onu tanıyamamışlardı. Yusuf aleyhisselam, "Nereden geldiniz, kimlerdensiniz?" diye sorular sordu. Onlar da cevap verince, "Demek bir kardeşiniz var, babanızın yanında. Bir hanede kaç kişi varsa ona göre veriyorum. Eğer kardeşinizi getirirseniz, daha çok benden buğday alırsınız. Eğer onu bana getirmezseniz, artık benden bir ölçek dahi alamazsınız, gelmeyin." dedi. Yani Yusuf aleyhisselam bu vesileyle kardeşini görmeyi, ondan haber almayı istiyordu. Kardeşleri tamam dediler.
Biz bunu babamıza söyleyeceğiz. Böylece Yakup aleyhisselamın yanına döndü oğulları. Yakup aleyhisselama olanı biteni aktardıktan sonra, durum böyleyken böyle. Bizden Bünyamin'i istiyorlar. Eğer yanımızda o olursa, çok daha fazla erzağımızı alıp geleceğiz, dedi. Yakup aleyhisselam, onlara çok dikkat etmeleri gerektiğini, her birinin ayrı kapılardan şehre girmesini istedi. Ve onlar da tekrar yola çıktı. Ve kardeşleri Bünyamin'i yanlarına alarak tekrar Yusuf aleyhisselamın yanına geldiler. Yusuf aleyhisselam kardeşlerine yemek verdi. Onları sofraya ikişer ikişer oturttu. Bünyamin yalnız kalınca ağladı. Yusuf aleyhisselam, "Niçin ağlıyorsun sen?" deyince, "Kardeşim Yusuf sağ olsaydı, o da benimle beraber otururdu." dedi. Yusuf aleyhisselam da onu kendi sofrasına aldı. Yemekten sonra kardeşlerini yine ikişer ikişer evlere misafir olarak dağıttı. Bünyamin yine yalnız kalmıştı. "Bunun zaten ikincisi yok. Bu da benimle kalsın." dedi. Böylece Bünyamin onun yanında geceledi. Yusuf aleyhisselam, "Ölen kardeşin yerine beni kardeş olarak kabul eder misin?" dedi. Bünyamin cevaben, "Senin gibi bir kardeşi kim bulabilir? Fakat sen babam Yakup ile annem Rahil'in evladından değilsin." deyince, Hazreti Yusuf aleyhisselam ağladı ve kalkıp Bünyamin'in boynuna sarıldı. "Ben senin kardeşin Yusuf'um. Onların bize yapmış oldukları şeylere aldırma." Ve Bünyamin de, Hazreti Yusuf da birbirlerine sarıldılar, ağladılar. "Ey kardeşim," dedi, "ben seni yanımda alıkoyacağım. Bilirsin ki babamın benim ayrılığımdan dolayı gam ve kederi büyük. Eğer seni de burada alıkoyarsam üzüntüsü daha da artacak. Fakat bir an evvel ona kavuşabilmemiz için böyle yapmamız gerekiyor. Ben bu hususta bir plan hazırlayacağım." Yusuf aleyhisselamın kardeşleri, ertesi gün yola çıkmadan evvel görevlilere onların kafilesinin içindeki heybelerden bir tanesine su kabı konmasını emretti. Ve kardeşleri yola çıktığında askerler onları durdurdu. "Ey kafile, durun, siz hırsızlık yaptınız." "Hayır, biz bir şey yapmadık, ne kaybettiniz?" dediler. "Hükümdarın su kabını kaybettik. Siz de orada yemek yemiştiniz. Onu getirene bir deve yükü mükafat verdiler. Siz aldıysanız verin," dediler. "Allah'a yemin olsun ki biz fesat çıkarmak için gelmedik, hırsız değiliz," deseler de, askerler, "Peki yalancı çıkarsanız, siz eğer çaldıysanız cezası ne olsun?" deyince, Yusuf aleyhisselamın kardeşleri, "Cezası kimin yükünde çıkarsa onun cezasıdır. Yani kim çaldıysa kendisi rehin ve mahkum olur," dediler. Yakup aleyhisselamın şeriatında o zaman hırsız yakalanır ve çaldığı malın karşılığında kimin malını çaldıysa o mal sahibine bir sene köle olarak hizmet ettirilirdi. Yusuf aleyhisselam da böyle bir tuzak kurdu onlara. Hem ceza vermek istedi hem de babasına kavuşmak istedi. Nihayet eşyalar arandı, o su kabı kardeşinin yükünden çıktı. Zaten oraya da Yusuf aleyhisselam koydurmuştu. Kardeşleri şaşırdılar, "Hayır," dediler, "bu işte mutlaka bir yanlışlık var. Bünyamin hırsız değildir," deseler de askerlere dinletemediler. "Hatta çok yaşlı bir babamız var. Onun için aramızdan birini al, Bünyamin'i ver," deseler de Bünyamin'i rehin bırakmak zorunda kaldılar. Tüm olan biteni Yakup aleyhisselamın yanında bir anlattılar. "Biz hepsine şahit olduk. Vallahi biz herhangi bir kötülük yapmadık ama o su kabı kardeşimizin heybesinde çıktı. Yakup aleyhisselam, korkuyorum ki yine nefisleriniz size bir işi cazip gösterdi. Ben yine sabredeceğim," dedi. Yani inanmadı. Acısı kat kat artmıştı. Yusuf aleyhisselamı kaybettiği günden beri Yakup aleyhisselamın zaten gözüne uyku girmiyordu. Nihayet ağlaya ağlaya
Yakup aleyhisselamın gözlerine ak indi. Artık değerli oğlu Bünyamin de yanında değildi. Oğulları şöyle dediler: "Hala baba Yusuf, Yusuf diyorsun. Sen kederinden eriyip gideceksin, ölüp gideceksin." Yakup aleyhisselam, "Ben sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum. Hem sizin bilemediğiniz birçok şeyi Allah tarafından vahiy yoluyla biliyorum." dedi. Daha sonra, "Ey oğullarım, gidin de Yusuf ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez." Yakup aleyhisselam da ümidini yitirmeyerek Mısır azizine yani Yusuf aleyhisselama bir mektup gönderdi. Mektupta oğlunun hırsız olamayacağını, neslinden olanın hırsızlık yapamayacağını, eğer oğlunu kendisine iade ederse dua edeceğini, eğer Bünyamin'i kendisine göndermezse beddua edeceğini yazmıştı. Yusuf aleyhisselam bu mektubu alınca ağladı, o da şu cevabı yazdı: Bismillahirrahmanirrahim. Mısır azizinden İsrail Yakub'a: Ey yaşlı kimse! Mektubun geldi. Okudum ve muhtevasını anladım. Orada salih babalarından bahsedip, her birinin belalara düçar olduklarını ve sabrettiklerini yazıyorsun. Onlar nasıl iptilalara sabrettilerse, sen de öyle sabret. Vesselam. Yakup aleyhisselam bu cevabı alınca, Allah'a yemin ederim ki, bu bir melek mektubu değil, bir peygamber mektubudur ve bunu yazan olsa olsa Yusuf'tur diyerek oğullarını meselenin aslını öğrenmeleri için tekrar Mısır'a gönderdi. Onlar da Mısır'a gidince, "Ey Aziz," dediler, "bizi de çoluk çocuğumuzu da kıtlık bastı. Biz bu sefer pek az bir meblağ getirebildik. Lütfen bize tahsisatımızı yine tam ölçek ver. Ayrıca sadaka da ihsan eyle. Şüphesiz ki Allah sadaka verenleri fazlasıyla mükafatlandırır." Yusuf aleyhisselam dedi ki, "Siz cahilliğiniz döneminde Yusuf'la kardeşinize yaptığınız muameleyi biliyorsunuz değil mi?" Kardeşleri şaşkındı. Artık akılları başlarına gelmişti. "Yoksa sen gerçekten Yusuf musun?" deyince, "Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Allah bize lütuflarda bulundu. Çünkü kim Allah'tan korkar ve belalara katlanıp sabrederse, Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez." dedi. Kardeşleri de pişman oldular. "Allah'a yemin olsun, hakikaten Allah seni bize üstün kıldı. Vallahi biz çok pişmanız, hata ettik." dediler. Yusuf aleyhisselam, "Bugün size hiçbir başa kakma, ayıplama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir." dedi. Yusuf aleyhisselam kardeşlerine sabah akşam ziyafet verdi. Kardeşleri ise daha önce ona yaptıklarını hatırlayarak onun bu izzet-i ikramı karşısında son derece mahcup oldular. Yusuf aleyhisselama bir adam göndererek dediler ki, "Sen bizi sabah akşam ziyafete davet ediyorsun. Fakat biz sana karşı yaptıklarımızdan dolayı senden utanıyoruz." Yusuf aleyhisselam onlara şöyle cevap verdi: "Mısırlılar şimdiye kadar bana hep ilk gördükleri gözlerle bakıyorlar ve 20 dirheme satılmış bir köleyi bu mertebeye yükselten Allah'ı tenzih ederiz diyorlardı. Şimdi ise sizin sayenizde şeref kazandım. Çünkü benim, sizin kardeşiniz ve İbrahim aleyhisselam gibi büyük bir peygamberin torunu olduğumu anladılar." Yusuf aleyhisselam bu sözlerini kendisini methetmek için değil, kardeşlerinin gönlünü almak, onları rahatlatmak ve mahcubiyetlerini hafifletmek için söylüyordu. "Kardeşlerim," dedi, "benim şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün. Allah'ın izniyle artık rahatlıkla görmeye başlar."
Sonra da bütün ailenizi toparlayın, gelin. Kafile henüz çok uzaklardayken babası Yakup aleyhisselam dedi ki, eğer bana bunamış demezseniz size bir şey söyleyeceğim. İnanın ki şimdi Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Kimse inanmadı. Fakat evlatları geldi, durumu anlattı ve Yusuf aleyhisselamın gömleğini babasına teslim etti. Bir rivayete göre o gömlek, İbrahim aleyhisselam ateşe atılacağı zaman Cebrail aleyhisselam tarafından cennetten getirilmiş olan gömlekti. Babalarına her şeyi itiraf ettiler. Biz böyleyken böyle yaptık. Yusuf bu gömleği sana getirdi. Yakup aleyhisselam ağladı, ağladı. Evlatları için de Allah'a istiğfar edeceğini söyledi. Gömleği yüzüne sürdü. Allah'ın izniyle gözleri açıldı. Ve nihayet Yusuf aleyhisselamın yanına gitti. Tüm aile, akrabaları. Yusuf aleyhisselamla beraber hükümdar ve bütün halk ailesini beklemek üzere meydana geldiler. Karşı karşıya geldiklerinde Yakup aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam ve orada bulunanlar atlarından indiler ve iki peygamber birbirini hasretle kucakladı. Yusuf aleyhisselam babasıyla beraber ağladı ve kavuştukları için Allah'a şükretti. Diğer akrabalarını da gördükten ve konuştuktan sonra Allah'ın iradesiyle hepiniz emniyet içinde Mısır'a girin, buyurun dedi. Dua etti Allah'a. Yakup aleyhisselam bu kavuşmanın ardından ellerini açtı. Allah'ım, Yusuf için feryatlarımı, onun ayrılığından dolayı sabrımın azlığını ve oğullarımın kardeşlerine yaptıklarını mağfiret eyle. Anne ve babasını tahtanın üstüne çıkarttı, oturttu Yusuf aleyhisselam. Hepsi de kardeşlerine, akrabalarına kavuştuğu için Allah'a şükür secdesi yaptılar. Rivayete göre Yakup aleyhisselam Mısır'da oğlu Yusuf aleyhisselamın yanında 24 sene kaldıktan sonra vefat etti. Vasiyeti üzerine naaşı Şam'da defnedilmiş bulunan babası İshak aleyhisselamın yanına defnedildi. Ve Yusuf aleyhisselam da babasından sonra 23 yıl daha yaşadı. Onun naaşını da Mısırlılar mermer bir sandık içine koyarak Nil'e gömdüler. Mısırlılar onu çok sevdikleri için Hz. Yusuf'un kendi memleketlerinde kalmasını istemişlerdi. Daha sonra Musa aleyhisselam onun naaşını bularak babası Hazreti Yakup'un yanına götürüp defnetti. Allahu Teala derecelerini âli eylesin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.